Arkadaşlar, sizden gelen sorular değişik değişik olabildiği için bir tanesine gözüm ilişti. Kendimce Ayşegül olarak, yani Doktor Ayşegül kısmı az, konuşalım bakalım. Birisi demiş ki uzayda hayat var mı? Herhalde eğlenmek için söyledi. Ama tabii şimdi akıl şüpheci bir akıl lazım, değil mi? Önce doğru olan her şeyin doğru olmayabilir mi diye şüpheli bakılması lazım yani. Aslında akıl böyle gelişiyor, bir şüpheyle gelişiyor. Şimdi yoka şüpheyle bakmamız lazım. Şu ana kadar var mı diye soruyorsak yok diye biliyoruz. Yoka şüpheyle bakmak lazım. Çünkü yani ben hep şunu aklıma getiriyorum. Bundan 100 yıl önce mikrop denen şeyi kimse bilmiyor. Ve doğumlarda doğum yaptıran doktorların, ellerini yıkayanlarının doğurduğu çocuklar uzun yaşıyor, diğerleri daha kısa yaşıyor diye bir konuşmalar oluyor. Ve biri diyor ki yani elimizde bir şey var ve ben bunu yıkadığım zaman şey oluyor, çocuklar hayatta kalıyor. Öbürleri buna itiraz ediyorlar ve hatta ameliyata girerken yerlere, ayakkabıların altına falan ellerini sürüp bak hiçbir şey olmuyor falan gibi yaklaşıyorlar. Şimdi bunlar bizim büyük dedelerimiz, yani daha dünkü insanlar. Oralardan geldiğimize göre komik tabii şimdi yani oraya bakıp şey yapmak. Onun için de tabii ki bundan 100 yıl değil 20 yıl sonrasını bile bu geometrik bilgi artışıyla düşünemediğimizden yok demek akılsızlık olur. Yani soru işareti koyacaksın oraya. Şimdi ben bunu şuraya bağlayacağım, beni enteresan eden kısmına. Bütün varoluş, yani felsefeden değil de biraz fizikten bahsederek yani fizikten bahsederek anlatmak istiyorum. Bütün varoluşta işte bir takım gezegenler var, dünya var, bizler varız, değil mi? Kütle çekimleri var, güneş var, güneş sistemi. Sadece o kadarından bile bahsetsek. Bir kere zaten yani E eşittir mc kare neydi? Sevgililiği çıkaran Einstein'ımızın söylediği enerji eşittir kütle, değil mi? Birbirlerine dönüşebiliyorlar. Dolayısıyla bu bardak aslında sıkıştırılmış bir enerji. Kağıt sıkıştırılmış bir enerji. Hava daha az sıkıştırılmış ama enerji, yani madde olmuş anlamında. Biz öyleyiz. Şimdi hepimiz öyle ya da böyle enerjiler paketiysek ve bütün şey öyleyiz. Enerjiler de birbirini etkiliyorsa oradaki gezegen, buradaki güneş vesaire her şey birbirini etkiliyor. Şimdi sadece canlılığa bile baktığın zaman güneşe o kadar çok şey borçlusun ki, yani bizim güneş olduğu için, ölçemediğimiz için belki galaksiden gelen başka ışıklarla da meselemiz vardır ama güneşten gelen ışık bir kere hayatın temeli. Yani bütün bitkiler, değil mi, yapraklarını açıp güneşten gelen ışığı bekliyorlar ki onu tutsunlar. Şöyle düşünün, güneşten gelen ışığı kımıldayamayan, şuradan şuraya gidemeyen o bitki, sıradan görünen o bitki öyle kompleks bir yapıyla absorbe ediyor ki biraz karbondioksit, biraz su, ondan bana elma, armut, havuç falan çıkarabiliyor. Şaka gibi yani. Ne yaptı? Güneşten gelen enerjiyi maddeye çevirdi. Değil mi? Ve ben bitkileri yediğim zaman güneşten gelen maddeye çevrilmiş enerjiyi bitki tarafından kendim alıp maddeyi tekrar enerjiye çeviriyorum. Yani o ATP diye konuşup durduğum şey aslında güneşin ışığı. Foton yani. Şimdi böyle bakınca o kadar güzel bir sistem var ki, bir düzen var. Bizim orijinalimizdeki tüm moleküller de, yani hepimiz atomlardan oluşuyoruz ve atomlar hep aynı. Yani maddeler farklı ama atom aynı. Mesela elektron her atomda aynı. Elektron, proton. Bütün evrendeki elektronlar birbirinin aynısı. Ve aslına bakarsan bir elektronun kuantum fiziğine göre nerede olduğunu da dönüp bakmadığın zaman göremiyorsun. Yani gördüğünde yerini görüyorsun ama hızını göremiyorsun. Bakmadığında da nerede olduğunu bilemiyorsun. Ve bir elektron esasında kuantum fiziği olarak aynı anda her yerde olabilir. Yani çok tuhaf geleceğini biliyorum ama bütün evrende tek bir elektron olsa her şeyi oluşturabilir gibi oluyor. Şuraya getireceğim konuyu. Beslenme konusu da olsa, canlılık konusu da olsa o kuantum beslenme o demekti.
biraz atom altı dünyada işler dönüyor ya, biz makro olarak bakıyoruz. Ama söylediğim gibi o elmacık ısırıldığında gide elmanın içerisindeki karbon bağlarının elektronları ATP'ye dönüşüyor oksijenle yanarak. Bütün dünyadaki canlılar aslında ya yiyeceklerden, ya mesela sülfürden, ya metallerden, anaerobik olanlar da dahil her yerden elektron kovalıyorlar. Hidrojen üstünden alan var, sülfür üstünden alan var. Canın kaynağı aslında o elektronları alıp enerjiye çeviriyor olmak. Aslında elektrik yani. Kimyasal elektrik meselesi. Dönüp baktığında da elektronların asıl oluşma sebebi yani yıldız tozlarıyız. Yani karbon, hidrojen, oksijen, demir hepsi aslında uzaydan o yıldızların oluşumunda gelmiş partiküller. O zaman baktığın zaman uzayda hayat var mıyı bırak. Yani hayatın temeli güneş, uzay ve sistemin kendisi. Bizim yani astronotları elektromanyetik alandan çıkarıyorsun. Dünyanın yüzeyindeki temas etmekten, yer çekiminden çıkarıyorsun. Şey oluyorlar yani, hastalanıp tekrardan yürümeyi öğrenmek zorunda kalıyorlar vesaire. Biz bu gayaya, bu habitata aitiz. Burada oluşmuşuz. O şartlar onu gerçekleştirmiş. Başka gayalar, başka habitatlarda, başka gezegenlerde başka hayat biçimleri olabilir. Bizim bunu göremiyor olmamız bir şey değiştirmez. Zaten gören ışık, ışığın, güneşin gelen dalga boyunun şu kadarcık kısmı. O kadar çok göremeyeceğimiz ışık boyutu var ki. Yani kedi bile gece görüyor, biz göremiyoruz. Dolayısıyla bizim ispat edemiyor olmamız falan şu anda aynen 100 yıl önceki mikroplar kafası gibi olur. O yüzden hayat biçimleri farklı, bin türlü hayat biçimi olabilir. Biz enerjiyi madde olarak böyle kullanıyoruz. Başkaları başka şekilde kullanıyordur. Beni ilgilendiren kısım, uzay da bize lazım, güneş de bize lazım. Güneş ışığı olmadan can diye bir şey yok. Güneş ışığı foton, fotonu bitki karbona ve elektron bağlarına çeviriyor. Yani dalga olan ışık maddeye döndü. Maddeyi ben alıyorum, oksijenle yakıyorum ve can elde ediyorum. Can dolaşıyor böylece. O yüzden canlı şeyleri yemek anlamlı. Eğer biz pişirilmiş, kızartılmış yiyecekler yediğimizde o canı öldürmüş oluyoruz. Hayvan yediğimizde de dolaylı olarak aslında güneşin enerjisini almış oluyoruz. Çünkü hayvan da bitkiyi yemiş oluyor vesaire. O yüzden ne kadar ışık o kadar can.